Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım bugünkü videomuzda sizlerle birlikte doları konuşalım. Bakalım dolarla ilgili sizlerin de beklentilerini ve sorularınızı bu canlı yayınımız içerisinde cevaplamaya çalışalım. Soru cevap şeklinde gidelim. Sizlerin de aklında olan sorularınız vardır. Mesela dolar 1 TL olacak mı şeklinde. Bazı yorumlardan dolar 1 TL'ye düşecek şeklinde yorumlar gelmekte. Ben de bunu videonun başlığına taşıdım. İlginç bir başlık olacak. Sizce dolar 1 TL olacak mı arkadaşlar? Sizlerden de bunların yorumlarını, cevaplarını bekliyorum. Evet, bu arada beğen tuşuna dokunursak hem de vakit kazanmak amacıyla şu an yayınımızda 60 kişi var. Arkadaşlarımız da toplansınlar. Evet, şu an 12 beğenimiz var. 60 kişi videomuzu izliyor. Biz alışık değiliz bu kadar az kişiye. Evet, birazdan arkadaşlar da çoğalır zaten. Evet, dolarda bir müdahale. Özellikle döviz korumalı TL mevduat hesabının açmış olduğu bir yara. Bu yarayla birlikte dolar TL kurunda birçok arkadaşımız maalesef ki terse düştü. Şimdi sizlerle birlikte bu döviz korumalı mevduat hesabını biraz konuşalım. Ayrıca dolar 1 TL olursa neler olabilir? Bunları konuşalım. Ben sizlerin de görüşlerini merak ediyorum arkadaşlar. Bu konuyla ilgili. Sizler bu döviz korumalı TL mevduat hesabına geçiş yapar mısınız? Bununla ilgili düşünceleriniz benim için önemli olacak. Ayrıca ben kendi düşüncelerimi de söyleyeceğim. Bugün itibariyle haftalık kapanışlar da gelecek. Haftalık kapanışlara göre sizlerle birlikte bir yön tahmini ve hesaplaması da yapacağız. Bununla ilgili videomuzu gene yarın itibariyle atmayı düşünüyorum. Sizlere vermiş olduğum teknik analiz sonuçlarıyla birlikte arkadaşlar iki hamlede buradaki zararlarınızın çoğunu atlatabileceğimiz şeklinde bir video yapmıştım. Evet, sizlerle birlikte iki hamlede bu zararlarınızı mümkün mertebede arttırabiliriz. Bunun mümkünatı var. Bunun içinde terste kalan arkadaşlarımız hiçbir şekilde üzülmesinler. Bu yatırımcının kaderinde olan bir şey. Çünkü zarar da kar da olacak ki yaptığımız işlemler faize girmesin. Eğer bir enstrümanda devamlı kar olayı varsa biliyorsunuz bu bir faizdir. Faiz olayına da sıcak bakmadığımızdan dolayı bizler için devamlı kar olan bir ürün. Evet, döviz korumalı TL mevduat hesabı. Bu bir faiz mi? Faiz yatırımına girer mi? Bana soracak olursanız benim düşünceme göre evet, bu bir faizdir ve faiz yatırımına girer arkadaşlar. Ne dedik? Bir ürünün faiz olabilmesi için sürekli kar edebilmesi lazım. Bu üründe sürekli kar içerdiği için arkadaşlar benim açımdan bana göre bu ürün bir faizdir. Her ne kadar da dolara alternatif bir ürün olarak gösterilmeye çalışılsa da benim nazarımda bu ürün bir faizdir. Ve ben hiçbir şekilde faizle paramı değerlendirmem. Fakat parasını faizle değerlendirmek isteyenler de olabilir. Onlara da saygım sonsuz arkadaşlar. Herkes kendi kararını kendi vermekte hür ve özgürdür. O yüzden hiç kimsenin de kararını kınamaya veya yaptığı yorumlara kötü yorum kesinlikle yazmayın arkadaşlar. Biz her ne kadar da dolar kurunda yatırımlarımızı korumaya çalışsak da Merkez Bankası'nın da Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda işlem yapabileceği kesinlikle unutulmamalı. Evet, baktığımız zaman 18 TL'yi geçen bir dolar TL kuruyla karşı karşıya kaldık. 18 TL ve üzerinde bir dolar TL kuru ülke ekonomisi açısından gerçekten kötü bir durum doğurabilirdi arkadaşlar. 100 dolarınızla dışarıda alışveriş yapmaya çalıştığınız zaman fiyatlardaki artışların, yüksek enflasyonun doğuracağı sonuçlardan ötürü de elinizdeki 100 dolar da hiçbir işe yaramaz. Yani alım gücünüz gün geçtikçe daha da azalırdı.
O yüzden doların belli bir seviyelerde kalması hepimiz açısından daha iyi olur. Hem de al-sat yapılma bakımından da incelediğimiz zaman kar oranlarınız, yani dolar miktarınızı arttırma olayınız daha da fazla olacaktır. Volatilitenin çok yüksek olması, devamlı bir ürünün yukarı yönlü devamlı çıkması hiçbir zaman bunun sonsuza dek süreceği anlamı taşımaz arkadaşlar. O yüzdendir de böyle kar realizasyonlarının olması önemli. Tabii bu kar realizasyonu derken pazar günkü, pazar salı günkü olay gibi bir olay da bana sorarsanız yanlış bir olay oldu. Özellikle piyasaların, Türkiye piyasasının, Türkiye ekonomisinin kapalı olduğu bir günde böyle bir açıklamanın yapılması bana göre yanlış bir açıklamaydı. Bu yüzden de böyle bir olayı buradan ben kınıyorum. Bu Türkiye piyasalarının açık olmasıyla birlikte bu olay açıklansaydı belki de yüksek fiyatlardan hem Türk yatırımcıyı korumak amacıyla birçok kişi çıkış fırsatı yakalayabilirdi. O saatlerde bankaların çoğu makas aralıklarını çok fazla yükseltmiş ve birçok kişi de sisteme girememiştir ve bunun sonucunda da birçok dolar mağduru maalesef ki yaratılmış oldu arkadaşlar. Devlet vatandaşına tuzak kurar mı? Şimdi biliyorsunuz radar uygulaması yapılıyordu önceden. Tabela konulmuyordu. Şimdi radar örneğini vereceğim. Çünkü bununla bağdaştırmak istiyorum. Eskiden radar uygulaması yapılıyordu ve bir avukatın şikayet etmesiyle birlikte, bu sonucu mahkemeye vermesiyle birlikte mahkemeden çıkan karar devlet vatandaşına tuzak kuramaz şeklinde oldu. O olaydan sonra da arkadaşlar biliyorsunuz radar tabelaları geçen sürücünün görebileceği bir şekilde yerleştirilmeye başlandı. Tabii göz göre göre radar tabelasını görüp hız yapanlara da cezaları kesilmeye başlandı. Burada anlatmak istediğim konu devlet vatandaşına tuzak kurar mı? Burada benim ilgilendiğim mevzu işin bu kısmı. Evet, bu kısmı bence yanlış oldu. Burada görüşlerimizi açık ve net olarak iletecek olursak ve bana gelen yorumları da değerlendirecek olursak böyle bir olayın olmaması daha iyi olacaktı diye düşünmekteyim. Nasıl 1 TL olacak demiş Aslan. Evet, dolar 1 TL çok zor Aslan. Böyle bir şeyi zaten öngörmüyoruz. Kenan, banka makasları yüksek diye bir türlü alamadığım dolar. Her alamadığım gün 1 TL düşüyor. Bu bankalar beni gerçekten seviyor demiş Kenan. Evet, Kenan gibi birçok arkadaşımız da doların alt seviyelere düşmesini bekliyor. Yani alım yapabilmek için. Bir de bu son duyumlarıma göre arkadaşlar, bu ne kadar doğru orasını kesin çözemedim. Fakat bu TL mevduata girebilmek için 20-21 Aralık'tan önceki döviz tevdiat hesabında parası olanları kapsadığı şeklinde yorumlar geliyor. Böyle bir şey varsa da zaten yeni bu sisteme girmek isteyenler otomatikman zaten bu sisteme giremeyeceğin için onlar yatırımlarını gene bildiği gibi dolar ve altın tarafında kullanacaklardır diye düşünmekteyim. Evet Yiğit, dolar 1 TL olsun, ilk maaşımla 122 kilo altın alacağım demiş Yiğit. Evet bakın, dolar 1 TL olursa Yiğit ilk maaşımla diyor 122 kilo diyor altın alacağım demiş. Evet Kenan, çok beklersin demiş. Başkan, dolar 9 TL olur mu demiş Kenan Akta. Evet Kenan, şimdi dolar 9 TL olur mu? Dolar 9 TL şu an itibariyle dolar TL kuruna baktığımız zaman 9 TL olur diyemeyiz. Fakat olamaz da diyemeyiz. Bir haftalık kapanışları görelim. Ayrıca bir de 10.09 seviyesinde, yani 10 TL'ler seviyesinde bir haftalık destek bölgesi var. Bu destek bölgesini de görmek lazım. Bakalım bu destek bölgesinde gene ilk düşüşteki gibi kuvvetli alıcılar gelecek mi? Bunu da takip etmekte fayda var ki doların 9 TL'ye çıkabileceği ile ilgili bir açıklama yapabilelim.
Evet, şöyle bakalım. Kerim Savcı. Dolar 1 TL olacak ve biz uçacağız demiş Kerim. Evet, dolar 1 TL olursa neler olabilir? Dolar 1 TL olursa bizler iPhone telefonları arkadaşlar çok ucuzdan Türkiye piyasalarında alma imkanına kavuşuruz. Tabi bu arada bizim gibi yerli ürünler bu piyasadan silinmesi anlamı da taşır. Vestal gibi, Casper gibi yerli üretim mallarını nasıl satabiliriz? Bunun da düşünülmesi şart. Ayrıca cari açık hortlayacağı gibi doların 1 TL olması sonucu büyük bir ölçüde çok miktarda bir cari açık vereceğimiz de kesin. O yüzden dolar TL kuru kesinlikle 1 TL civarına tabii ki de düşürülmez. Düşürülmesi durumunda da arkadaşlar ne gibi sonuçlar olabilir? Artık bunları siz düşünün. Herkesin yerli mallardan kaçması anlamı taşır. İthal mallara yönlenmesi anlamını taşır. En basitinden Şahin Mercedes örneği vereyim. Şahin'le Mercedes belki de aynı fiyat miktarına geleceğinden dolayı sizler Şahin'i mi tercih edersiniz, Mercedes mi? Tabii Şahin'in de hastaları bu arada çok var. Onu da biliyorum, piyasadan da takip ediyorum. Ama büyük bir ihtimalle Mercedes'e yönelirsiniz. Yerli üretimden uzaklaşırsınız. O yüzden doların 1 TL düşürülmesi olayı kesinlikle imkansız bir olay ve bunu da zaten merkez bankaları kesinlikle istemezler arkadaşlar. Bu doları neden baskılıyorlar demiş. Vatandaş çıkacak sert ekonomi savaşında kurdan tokat yemesin. Biz de ekstra ücret ödemeyelim faiz oyununda demiş Nevzat Memiç. Nevzat, dolar gerçekten çok yüksek bir seviyelerde. Artık bu ekonomi bu fiyatları taşıyamaz duruma geldiğinden dolayı dolara bir müdahale olması kaçınılmazdı. Fakat benim düşünceme göre Merkez Bankası rezervleri çok azaldı. Eskiden olduğu gibi şak bir 10 milyar dolar, şak bir 10 milyar dolar da artık bu dolar TL kurunda bu yöntem de denendi. Önceden biliyorsunuz bu şak 10 milyar, şak 10 milyar diye Merkez Bankası'nın rezervleri eksi seviyelere kadar geldi. Brüt rezervler her ne kadar da artıda gözükse net rezervler bakımından baktığımız zaman ekside bir Merkez Bankası görüyoruz. O yüzden Merkez Bankası buna piyasaya dolar sürerekten değil de dolara alternatif başka bir düşünceyle piyasaya girdi. Bu düşünce ilk bakıldığında güzel bir düşünce. Kurnazca uygulanmış bir düşünce. Fakat bunun için geçen de meclisi izliyorum. Bir yasal düzenleme yapılmasının şart olduğunu hükümet kanadı da kabul etti. Bununla ilgili bir ödenek gösterilmesi lazım. Bunun da karşılığı aranıyor tahminimce. Bakalım ilerleyen günlerde bu belirsizlikler nasıl düzelecek? Veya bir kişi Anayasa Mahkemesi'ne dava açar ise ben mecbur muyum çok parası olanın faizdeki parasına katkıda bulunmakta, benim ödediğim vergilerle hazineden buraya para aktarılacak şeklinde ilerleyen dönemlerde bir dava açarsa bunun Anayasa Mahkemesi'nden dönüp dönmeyeceği olayı da önemli. Yani kısa vadede baktığınız zaman 3 aylık bir süreç, 6 aylık bir süreç, 9 aylık bir süreç ve 12 aylık süreçler içerisinde bu TL mevduat faizleri denenecek. İlk 3 ay çok önemli olacaktır diye düşünmekteyim ben. Eğer ki dedikleri gibi 21 Aralık ve öncesini bu olay kapsıyorsa şu an elinde ve yastık altında dolar olanların yastık altında doları olanlar gene bundan faydalanamaz tahminimce. O yüzden bankada dolar hesabı olanlar, yani bunu ispatlayacak tek yer biliyorsunuz bankanın girişleri. Oradaki tarihler önemli. Bankadaki döviz tevdiat hesabında bulunan paraları Merkez Bankası bir şekilde burayı çekmek istiyor. Bunu anlıyoruz. Fakat yeni girişleri engellemeyecekler. Fakat bu arada da dolar TL kurunun yükselmemesi için Merkez Bankası tabi gene ufak ufak müdahalelerde bulunacaktır ki bu 20 Aralık 21 Aralık öncesindeki döviz tevdiat hesabında olanları bu döviz korumalı TL mevduat hesabına çekebilsin. Buradaki riskler
şu şekilde olabilir. Çünkü geçmek isteyenlerin aklında birçok soru olabilir. Özellikle bu döviz korumalı mevduat hesabı. Şimdi en az 3 aylıktan başlıyor. Benim daha önce bir paraya ihtiyacım olursa ben buradan para bozdurmak, bu mevduat hesabını bozmak zorunda kalırsam ne gibi sorunlarla karşılaşırım diye soracak olursanız, buradaki parayı bozduğunuz an arkadaşlar hiçbir şekilde dolar TL kuru o anki miktarın üzerindeyse siz bu dolar TL dolar getirisinden maalesef ki faydalanamıyorsunuz. Burada böyle bir sıkıntı var. Bu da acil paraya ihtiyacı olan ve parayı günlük veya haftalık, aylık olarak kullanacak olan kişiler için gene bu döviz korumalı mevduat hesabı alternatif olarak gözükmüyor. Veya 3 ayın sonunda 2 ay döviz kuru yüksek gitti. 2 ayın sonunda döviz kurunda aşağı yönlü hamleler başladı. Sizler gene bu 2 ayın sonunda mevduat hesabından, döviz korumalı mevduat hesabından ayrılmanız durumunda gene bundan faydalanamıyorsunuz arkadaşlar. Böyle garip garip yöntemler var. Aslında aynı B likit tipi fonlar gibi bunlar da düşünülebilirdi. Nasıl ki o zaman ben katılımın daha da fazla olacağını düşünüyorum. B tipi fonlarda, katılım fonlarında günlük, 2 günlük, 3 günlük veya haftalık istediğiniz zaman ayrılabiliyorsunuz ve ayrıldığınız günkü olay neyse, faiz neyse bu faiz hesabından faydalanıp o şekilde paranızı kullanabiliyorsunuz. Hem de lazım olduğu zaman o günkü hesap üzerinden paranız değerlendirilebiliyor. Fakat bu döviz korumalıda böyle bir şansınız yok. 3 aylık opsiyonlu bir anlaşma yaptıysanız mutlaka 90 günün dolmasını bekleyeceksiniz. 90 günün dolması durumunda da her gün 11'de Merkez Bankası bir dolar kuru açıklayacak ve bu dolar kuruna göre sizler kar edip etmediğinizi buradan hesaplayabileceksiniz. Eğer ki dolar TL kuru dolar kuru dediğim gibi yukarılardaysa bundan faydalanabileceksiniz. Fakat aşağılardaysa maalesef ki sadece bu mevduat faizinden kar payı alacaksınız arkadaşlar. Kişi başına milli gelir 40.000 dolar olduğundan diyor doların 1 TL olması uygundur demiş Yaşar. Evet. Yaşar. Yiğit, böyle bir ekonomi yöntemi olmaz demiş. Amerika, İngiltere bu metodu uygulamıyor demiş. Evet, Amerika ile İngiltere rezerv para olduğu için arkadaşlar bu tür uygulamaya girmesine gerek yok. Bizler bu yöntemle şimdi TL'yi dolara endekslemiş durumdayız. Bu yüzden de bunun adına dolar korumalı TL mevduat hesabı dedik. Leyla İnan, ben paramı götürdüm devletin bankasına, bana dolar altın sattı. Demedi ki dolar altın alma yasak demedi ve beni kandırdı demiş. Paramı gece yarısı aldı. Bu devleti ben istemiyorum demiş Leyla İnan. Leyla, o kadar da karamsar olmayın. Bunun mutlaka, bakın benim şöyle bir düşüncem var arkadaşlar. Bunu gece yarısındaki yapmalarındaki sebep, hani düşünecek olursak şöyle bir strateji kurabiliriz. Gece yarısı yapmalarındaki sebep bir anda buraya bir yığılma olmasın şeklinde de düşünülebilir. Yani bir anda bir yığılma burayı çok fazla bir talebin gelmesi anlamını taşıyacak. Ve bu da ilerleyen günlerde dolar TL kurunun yukarı yönlü hareket etmesinden kaynaklı olaraktan çok fazla hazineye bir yük bineceği anlamı taşıyacaktı. O yüzden bunu akşam yaptılar. Tabii şimdi geriye kalanlar, akşam çıkamayanlar ne olacak? Bunları nasıl bu sisteme döndürecekler? Belirli zamanlarda bence bu dolar TL kurunu serbest bırakacaklar arkadaşlar. Bu dolar TL kurunu serbest bırakmalarıyla birlikte dolarda yukarı yönlü hareketler olacak ve buralardan tekrardan müdahaleler kura gelecek. Bakın benim stratejim, düşüncem bu yönde. Çünkü bu yüksek seviyelerden tekrardan bu hesaplara paralarını bozdurup, yani korkup tekrardan bu yüksekten ben ana paramı kurtarayım deyip kademeli bir şekilde yükselmesine izin verdiği zaman ben paramı kurtarayım, konti garanti bu sisteme geri döneyim diyenler de kademeli bir şekilde olacağını düşünmekteyim arkadaşlar.
Bence Merkez Bankası'nın aklında böyle bir fikir var. Önceleri biraz korku, dolar kurunu aşağılarda tutmak ve daha sonra biraz serbest bırakıp kurları yukarıya doğru çekip asıl e, vuruşu oradan yapacaklar arkadaşlar ve oradan gelen vuruşla birlikte veya bu miktarlarda daha fazla kişi bu sisteme paralarını kurtardıktan sonra geçmek isteyebilir şeklinde bir düşüncem var. Özellikle haftalık kapanışları bir görelim. Haftalık kapanışlar da gelsin. Bunlarla ilgili teknik seviyeleri sizlere vereceğim. Kuvvetli direnç bölgeleri ve kuvvetli destek bölgeleri. Ayrıca dolar TL kurunda benim bir 16 seviyelerine doğru tekrardan yukarı yönlü bir hamle geleceği yönünde beklentim mevcut arkadaşlar. Bu beklentimi de koruyorum. Evet, Yüksel Erdoğan hoş geldin. Evet, Yüksel Erdoğan da bizim çok sevdiğimiz bir arkadaşımız. Kendisine buradan iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar Yüksel. Ferdi. Ben 300 milyar zarar ettim. 17'den aldığım için şimdi bu vatandaştan çıkacak demiş Ferdi. Evet Ferdi, çok yüksekten alım yapmışsınız. 17'lerden 18'lerden. Fakat sabırlı olmakta fayda var. Dolar kuru hiçbir zaman çıktığı yeri unutmaz. Dolar kurunun geçmişine baktığımız zaman mutlaka gördüğü seviyeyi tekrar her zaman görmüştür. Tabii bunun için bir zaman lazım. Şu an itibariyle bu zaman ne zamandır diye soran arkadaşlar var. Hatta geçen bir tanesi yazmış. Ayın 3'ünde başkan dolar 16.90 olmazsa seninle görüşürüz şeklinde. Ya ben ayın 3'ünde dolar 16.90 olacak diye bir laf ettim mi arkadaşlar? Ben sadece dolar TL kurunun ilerleyen dönemlerde 16.90'a mutlaka gideceği yönünde bir yorum yaptım. Fakat adam bunu 3 Ocak açıklamasına bağlamış. Yani 3 Ocak'ta dolar 16.90'a gidecek gibi anlamış ya. Videoyu izliyorum. Acaba videoda bir yerde yanlış mı söyledim diye videoyu izliyorum. Videonun hiçbir yerinde böyle bir şey sorduğumu da görmedim. Bunu nereden çıkartıyor? Nereden bunu yorum olarak yazıyor? Bunu da anlamak mümkün değil. Evet ama benim dolarda tekrardan bir 16.90 görüleceği yönünde beklentim mevcut arkadaşlar. Eren Polatoğlu başkan demiş Mart'a kadar faiz arttırımı olunca yükselir mi yoksa dolardan çıkıp gümüşe mi girsek demiş. Şimdi gümüşün benim ons taraflarında özellikle ons gümüş ve ons altın tarafında beklentim yüksek arkadaşlar. Ama zararda olan bir üründen öbür bir ürüne atlamak size daha fazla zarar verebilir. O yüzden oradan oraya atlamayı pek uygun görmüyorum. Ama ben bir miktar gümüş toplayacağım, bir miktar altın toplayacağım diyen arkadaşlara da özellikle ons bazlı altın ve ons bazlı gümüş önerebilirim arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla. Çünkü ben buralarda yukarı yönlü beklentilerim var. Yukarı yönlü beklentilerim doğrultusunda da ons altın ve ons gümüşte yukarı yönlü beklentiler içerisindeyim. 2022 yılında da ons taraflı altın ve gümüşün yıldız olacağı düşüncelerim mevcut arkadaşlar. Ayrıca gram altın nasıl hesaplanır diye bir arkadaşımız sormuş. Gram altın fiyatını biz nasıl buluyoruz diye. Arkadaşlar gram altın bilmeyenler için çoğunuz biliyorsunuzdur gerçi. Gram altın ons fiyatını 31.10'a bölüyorsunuz. Ondan sonra çıkan sonucu dolar kuru ile çarptığınız zaman sizlere gram altın fiyatını verecektir. Beklentileriniz buna göre hesaplamalarınız varsa ilerideki ons fiyatıyla kafanızdaki dolar fiyatını bölüp çarptığınız zaman sizlere gram altının o zamanki fiyatı hakkında bilgi verecektir. Hesaplama bu şekilde. Ons fiyatı bölü 31.10 çıkan sonucu da o günkü dolar kuruyla çarptığınız zaman size gram altın fiyatını bu şekilde verecektir arkadaşlar. Faiz almak istemeyenlere katılım hesabı var demiş Olgun Aygüneş. Evet bakın öyle bir hesap varmış arkadaşlar. Katılım da faiz demiş Yiğit Kral. Umut Yolcusu selamlar kolay gelsin yeni geldim.
Gecikmedim inşallah demiş. Hoş geldin Umut Yolcusu. Yok, yeni başladık zaten. Dolar TL kurunu inceliyoruz. Dolar TL kuru 1 TL olur mu? Videomuzun başlığı ve gülücük içeren bir başlık, dikkat ettiyseniz. Ve buna inananlar da var arkadaşlar. O yüzden o başlığı attım. Doların 1 TL olacağını inanan çok sayıda kişi var. Böyle bir şeyin zaten Merkez Bankası tarafından da istenmeyeceği kesin. Bunu Türkiye ekonomisi de zaten hiçbir şekilde istemez. Doların 1 TL olması durumunda dolardaki rekabet gücü oldukça azalacaktır ve böyle bir şey, böyle bir saçmalık olmaz. O yüzden de dolar TL kuru kesinlikle 1 TL olmaz. Ama ileride sıfırlara atarsak onu bilmem arkadaşlar. O zaman olabilir. Evet, şu beğen tuşuna biraz dokunalım arkadaşlar. Beğen tuşumuz gene azaldı. Şu anda 400 kişi kanalı izliyor. Beğen sayımız çok az. Evet, Zerrin Boker 1 TL gülücük atmış. Yüksel Erdoğan. Başkanın tavsiyelerini 5 yıldır dinliyorum demiş. Verdiği tavsiyeler ve tahminleri mükemmel demiş. Teşekkürler Yüksel. Aslan, turizm biter. 1 lira olur mu hiç ya demiş. Olmaz tabi Aslan. Selin. Dolar 1 lira olursa dünya batar demiş. Selin. Seda Bektaş, abi 1 sene süren var demiş. 18'den aldım. Evet Seda, bunu şöyle diyelim. Seda için 18-17'den dolar alanlar için şunu şekilde bir açıklayalım arkadaşlar. Öncelikle 18 liradan, 17 liradan, 16 liradan altın alan arkadaşlar için. Bakın arkadaşlar, 3 Ocak 2022'de Türkiye'nin enflasyon verileri açıklanacak. Bu enflasyon verilerinde Aralık ayı enflasyon beklentisi tüm uzman, yani bu enflasyon konusunda uzman olan analistleri dinliyorum. Onların yaptığı yorumlara göre enflasyon yüksek çıkacak. Bunu Ocak, Şubat, Mart'ta izleyebilir. Nedeni arkadaşlar, gıda fiyatlarında özellikle yazlık üretimin bitmesi ve bu gıda fiyatları biliyorsunuz Türkiye'de her zaman kışın yüksek seyreder. Bu yüksek seyreden fiyatların da enflasyonist baskıyı maalesef ki ben aşağıya düşürebileceğini inanmıyorum. Eğer ki üretim, ekim olsaydı o zaman gıda fiyatlarında bir geri dönüş olabilir beklentisi içerisine girebilirdim. Fakat önümüzdeki 3-4 ay içerisinde ben enflasyonda aşağı yönlü bir beklenti maalesef ki taşımıyorum. Ocak'ta açıklanacak Aralık enflasyon verisinin de yüksek çıkacağı beklentim var. Piyasa bunu mutlaka satın alacaktır diye de düşünüyorum. Yani bu 3 Ocak'taki enflasyon verisine doğru dolar kuru 13 liranın üzerinde bir fiyata doğru gidebilir. Beklentim bu yönde. 13.70-13.77 civarına doğru da gidebilir. Tabii bugünkü haftalık kapanışlar bir gelsin. Onlara göre ben yeni bir analiz yapacağım ve analizde haftalık kapanışlara göre haftalık destek ve direnç bölgelerini de sizlerle paylaşacağım. Ama benim beklentim yukarıya yönlü gidecek bir dolar kuru olacaktır. Merkez Bankası tarafından da beklentim kuru zaman zaman yukarı yönlü serbest bırakacakları yönünde olacaktır arkadaşlar. Çünkü TL mevduata geçmek isteyenleri buralardan yapacakları müdahalelerle sisteme kazandırmaya çalışacaklardır. Çünkü artık bu kadar düşmüş bir dolar kuruyla birlikte ben buradan kimsenin döviz korumalı mevduat hesabına geçiş yapabileceğini düşünmüyorum. Adam bu kadar zarar etmiş. Burada ben paramı TL'ye çevirdiğim zaman bunun riski var. Dolar kaybım var. Bu zaman ve süre zarfı içerisinde dolardaki yükseliş benim vadem dolmadan olur. Benim vademin dolmasına yakın dolar tekrar düşer ise bunun nasıl telafi edilecek üzerindeki baskısı olduğu müddetçe buradan kimse dolarını bozdurup bu döviz korumalı mevduat hesabına geçmez diye düşünüyorum. Tabii bu benim düşüncem. Sizin düşünceleriniz farklı olabilir. Geçmek isteyen arkadaşlarımız olabilir. Onlara da saygı duymakta fayda var. Mesela altlardan alım yapmışlar. Güzel kârda olmuş olanlar için
bu açıklanan döviz korumalı mevduat hesabı da gayet uygun hesap arkadaşlar. Bunlar değerlendirilebilir. Bu da o kadar da kötü bir şey de değil. Bunu da yanlış anlamayın. Çok kötüymüş şeklinde de algılamayın arkadaşlar. Ama bu yeni sisteme giriş yapacaklar, yani bugün veya yarın itibariyle giriş yapacakların bu sisteme giremedikleri yönünde bazı duyumlarımız var. Bunlar ne kadar doğru? Bunu da bilenler varsa yorum olarak yazarlarsa biz de buradan bunu takip ederiz arkadaşlar. TPX 3 Ocak'ta dolar artacak mı, azalacak mı demiş. Ben 3 Ocak ve sonrasında doların yukarı yönlü tekrardan hareket edeceği düşüncem mevcut arkadaşlar. Bakalım, sizlerle birlikte izleyip göreceğiz. Seda Beşiktaş, abi zarar 300.000 TL demiş. Bakın arkadaşlar, çoğu kişi şu an zararda. Şimdi bu zararlarımızı nasıl telafi edebiliriz, nasıl kurtarabiliriz derdinde. Fakat kimse üzülmesin arkadaşlar. Hiçbiriniz üzülmeyin. Bunu kesinlikle kendinize dert etmeyin. Bu dolar TL kuru genellikle çıktığı yeri unutmaz. O yüzden sizler de zararlarınızı yakın zamanda telafi edeceksiniz. Benim düşüncem bu yönde. Dolar tekrar çıktığı yerleri görecektir. Ama bunun zamanını benden istemeyin. Zaman konusunda ben hiçbir zaman zaman vermem. Yapacağımız teknik analizlerle yıllık tahminlerimi gene 2022 yılı için yapacağım. Burada dolar TL kurunun gitmesi muhtemel seviyeleri sizlere vereceğim. Benim yıllık tahminlerim zaten 1 yıllıktır. Orta tahminlerim 6 aylıktır. Kısalarda 1 ayla 3 ay arasındadır. Oradaki verdiğim rakamlar bugüne kadar Allah'a şükür hiç yanılmadı. Verdiğimiz rakamlar zamansal olarak da tuttu. Ama ben zamansal kesinlikle bir analiz yapmıyorum. Tutar tutmaz. Fakat biz 2 senedir bu analizleri yapıyoruz. 2 senedir yaptığımız analizler Allah'a çok şükür bizi utandırmadı. Ve bu analizlerimiz de noktasal olarak gerçekleşti. Yıllık kapanışlara göre de analizlerimiz olacak. Zaten şurada yılın bitmesine, aylık kapanışlara 1 hafta gibi bir zaman zarfı kaldı. Çok net analizlerimiz olacak. Elliott teorisini kullanaraktan yaptığımız bu analizleri mutlaka takip edin. Sizlerin faydasına olacaktır. Hiç kimse üzülmesin. Herkes rahat bir şekilde arkasına yaslansın, çayını da alsın. Benim elimdeki dolar miktarım bozdurmadıkça aynıdır. O yüzden üzülmeme gerek yoktur şeklinde düşünebilirsiniz. 2022 yıl sonunda dolar kuru 24 TL olacak. Sadece sabır gerek demiş Serdal Yetik. Evet, Ömer Karaca Merkez Bankası'nda dedik, kaçırdık Serdar'ı. Bir dakika. 2022 yıl sonunda dolar kuru 24 TL, onu okuduk. Merkez Bankası'nda tahminine kadar rezerv kaldı demiş Ömer Karaca. Valla tahmini 30-35 milyar civarı. Nete baktığımız zaman o şekilde tahminler var. 30-35 milyar dolar civarında kaldığı yönünde. Fakat tabii bu net değil. Bunun net olarak hesaplanabilmesi için bir yıl sonunu görmek lazım. O zaman Merkez Bankası'nın gelir gider tablolarına bakmak lazım. Ülkenin borç durumuna bakmak lazım. Bunları rezervlerden düşüp yeniden bir hesap yapmak lazım Ömer. Seda Beşiktaş zehir ettiler günümüzü demiş. Maalesef öyle Seda. Ferdi şu an 10.99 demiş. Evet Ferdi, şu an 10.99 olabilir. Zaten 10.44'te bir haftalık destek bölgemiz var. Haftalık destekler kuvvetlidir. Bakalım 10.44 seviyesi üzerinde kalabileceğiz mi? 10.44 üzeri zaten bunun altına inmez isek, yani 10 TL altına inmez isek arkadaşlar, benim 16.90 beklentim dolar TL kurunda değişmez. Bunu da sizlere söyleyeyim. Analiz zede oldum demiş. İyi ki sizi buldum demiş. B. Aydın. Evet. Onun başını söylemedim Aydın. Evet. Osman Akın. Halk soygunu başarıyla gerçekleşti demiş. O kadar düşünmeyin arkadaşlar. Şimdi bakın, olaya şöyle bakın. Merkez Bankası da piyasalara müdahale etmek zorunda arkadaşlar. Yani Merkez Bankası'nın görevi de bu. O yüzden sizler olaya bu şekilde bakmanızı ben istemiyorum.
Çünkü siz ne kadar yatırımcıysanız birikimlerinizi korumak zorunluluğunuz varsa Merkez Bankası'nın da Türkiye ekonomisini koruma zorunluluğu var. Merkez Bankası oralardan artık bir müdahale yapmak zorundaydı. Böyle bir müdahaleyi zaten bekliyorduk. Fakat bu müdahalenin nasıl gelebileceğiyle ilgili bir fikrimiz yoktu. Ben 15.50 civarlarında sert bir satış bekliyordum, doğrusunu söylemek istersem. Bununla ilgili zaten bir videoda paylaşmıştım. Fakat 15.50'yi de geçince benim de beklentilerim yükselmedi değil arkadaşlar. Burada bir 18.90, 15.50'nin geçilmesiyle ilk beklenti alanım vardı. Tam bu 18.90'a kafa atıp Merkez Bankası'nın açıklamaları da tam bu saatte gelince arkadaşlar Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu biliyorsunuz açıklamayla birlikte dolar kurunda aşağı yönlü sert satış izledik. Benim buradaki takıntım sadece o saatlerde gelen açıklama ve kimsenin satış yapamaması. Benim takıntım bu yönde. Köşke böyle olmasaydı, bunu gün içinde Türkiye piyasaları açıkken yapsalardı da Türk yatırımcı zarara uğramasaydı şeklinde düşünüyorum ben arkadaşlar. Başkan zarar 18.000 TL ama şu an dolar miktarı olarak 2.000 dolar fazlalığım var demiş Halil. Önemli olan da o zaten. Önemli olan arkadaşlar dolar miktarını arttırabilmek. Dolar miktarı arttırabiliyorsanız en büyük kârda olan sizsiniz. Hüseyin Yıldız Forex'te param kaldı. Ben de aranıyorum. Onlar da aramıyor. Demek ki dolar kesin düşecek demiş. Hüseyin tam anlayamadım ben. Forex'te param kaldı demişsin. Ben de aranıyorum demiş. Aramıyorum. Moderatörüm aramıyor. Onlar da aramıyor. Demek ki dolar kesin düşecek demiş. Valla tam anlayamadım ben Hüseyin bunu ama Forex'te işlem yapmamanız konusunda sizleri zaten uyarmıştım. Forex'te volatilitenin çok yüksek olduğu dönemlerde birden zengin de olabilirsiniz ama birden batabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden Forex'e dikkat etmekte fayda var. Özellikle Forex'te işlem yapan arkadaşlar kaldıraç oranlarını çok iyi ayarlamalılar. Kaldıraç miktarlarını çok yüksek tutmanız halinde Forex'te birden patlarsınız. Aman diyeyim, Forex'te yatırımı olan arkadaşlar çok dikkat etsinler. 20 olacak, 30 olacak diye tepeden aldırdınız. Ah işte bakın Mustafa geldi. İnsanlara 20 olacak, 30 olacak diye tepeden aldırdınız demiş. Herkesin elinde dolarlar kaldı. Gerçekten çok yazık demiş. Şimdi Mustafa bunu diyen kim? Sen bunu da bir yaz bakalım. Evet, böyle bir yorum madem yapıyorsun, bu yorumu da kimin yaptığını yaz ve bunu ispatlamakla mükellefsin. Ispatlamazsan benim ahımı almış olursun, ben sana söyleyeyim. Öbür tarafta seninle birlikte hesaplaşırız. Evet, gece rahat yatabileceksen, böyle bir yorumu ortaya atıp gece rahat yatabileceksen ben sana hiçbir şey demiyorum. Sağlam almak daha mantıklı mı demiş Melih Mert. Sağlam dolar almak daha mantıklı mı abi demiş. Sağlam dolar derken Melih, Osman Akın yakında ilk satışları başlar demiş Katar'a. Dolar almak daha mantıklı. Mert sağlam, evet o nick herhalde değil mi? Evet, dolar almak daha mantıklı mı abi demiş. Bu arada moderatörüm beni uyardı Hasan Bey. Melih ve Mert sağlam. Evet, sağlam soy ismi herhalde. Melih ve Mert'in. Dolar almak daha mantıklı mı abi demiş. Bakın arkadaşlar, ben bu seviyelerin dolar kurunda yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla uygun seviyeler olduğunu düşünüyorum. Ama buradan alırsınız, biraz daha aşağılara gelir. O zaman suçlusu ben olurum. O yüzden her zaman söylediğim gibi benim kanalımda al sat tavsiyeleri kesinlikle vermiyorum. Ama bana sorarsanız bazen böyle uygun yerler bulduğum zaman, benim aklıma gelen, kafama yatan uygun yerler olduğu zaman buralardan ben alım yapabilirim şeklinde yorumlarım oluyor. Evet, şimdi ben Elliot'a göre, bana göre 10 lira ve bu seviyeler benim için kademeli alım yapmak için uygun seviyeler. Ama sizlerin
bütçesine veya kafanızdaki rakama bu yerler uygun mudur? Onları bilemem. O yüzden bunların kararını, özellikle alım ve satım kararlarını kendiniz vermeniz şart arkadaşlar. Üzüldüğümüz tek nokta, Emircan yazmış. Üzüldüğümüz tek nokta devletin göz göre göre kurduğu tuzak demiş Emircan. Evet, Emircan da bu şekilde düşünüyor. Söylediğinde de haksız mı? Haksızlık payı var mı? Bana sorarsanız yok arkadaşlar. Keşke bu açıklamalar Türkiye saatinde yapılsaydı. Seda Beşiktaş. Tahmininiz nedir abi demiş. Bir seneye gelir mi 18'e? Şimdi Seda şöyle bir şey diyeyim sana. 10 günde de gelebilir. Bir günde de gelebilir. 10 yılda da gelebilir. Yani bununla ilgili bir tahmin yapabilmek için benim bir kere yıllık kapanışları görmem şart. Aylık kapanışları görmem şart. Haftalık kapanışları görmem şart. Ayrıca kısa vade Viop'ta Forex'te işlem yapan arkadaşlarım için günlük kapanışları görmem şart. Nasıl ki grafiklerde 20 TL'ler civarı gözükmeye başladı. Bunları sizlere aktardım. Artık grafiklerde 20 TL'ler arkadaşlar gözükmeye başladı şeklinde. 30 TL olacak mı şeklinde o aralar sorular vardı. Arkadaşlar 30 TL olabilmesi için belli bir seviyenin kırılması şart şeklinde bir video bile yaptık. Bu videoyu izlemişsinizdir. İzlemeyenler varsa dolar TL kuru 30 TL olacak mı videosunu mutlaka izlesin. Burada söylediklerim çok önemli. Bu 30 TL olacak açıklamalarına kanıp bu seviyelerden dolar almanız durumunda herhangi bir müdahalede çok fazla bekleyebileceğinizle ilgili o video içerisinde sizleri uyardım arkadaşlar. Evet, şimdi Mustafa devamlı yazıyor ya 30 TL olacak diye tepeden aldırdınız şeklinde. O videoyu Mustafa izlerse gelip burada benden özür dileyeceğine ben eminim Mustafa'nın. İnşallah Mustafa sen o videoyu izlersin, gelip de benden özrünü dilersin. O videoda sizi üstüne basa basa uyardım. Tabii ki belli kırılımlar 15.50 üzerindeki kırılımlar dolar TL kurunu 20 TL, burası önemli bir direnç. Yani bu seviyeyi sizi 20 TL'ye götürebilir. 20'nin kırılması durumunda 30 TL'lere sert bir şekilde dolar TL kurunda yönün hala devam edebilirliği olabilir. Fakat sizlere her zaman nasıl uyardım? 15.50, bakın 15.50 çok önemli bir rakam. Bu 15.50 rakamı psikolojiniz el veriyorsa ben 16-17'lerden dolar alacağım. Bu riski göze alıyorum. Ama geri dönüşlerde 15.50 altına sarkarsa ben burada mutlaka elimdeki ürünü çıkartacağım. Bu psikolojiyi taşıyorsanız dolar TL kurunda 20 liralar grafikte görünüyor şeklinde yorumum oldu. Ama hiçbir zaman hiçbir şekilde ben 20 liralardan 17 liradan 18'lerden kimseye dolar aldırmam. Zaten kendimde de dolar olmadığını her seferinde söylüyorum arkadaşlar. Gerisi yatırımcının kendisine kalmış bir olay. Evet Mustafa, seni dolar 30 TL olacak videomu izlemeye davet ediyorum. Doğanay, Başkan, bizim Hazine Bakanımız açıklama yapıyor. Diyor ki dolar kuru bu kadar yukarı çıktı. Akıllı insanlar bunun düşeceğini biliyor. Burada çarpılan küçük yatırımcılar, Allah aşkına bu bizim bakanımız olamaz. Bu şekilde düşünmeyin arkadaşlar. Olaya bakın arkadaşlar. Sizler yatırımcısınız. Olaya hiçbir zaman siyasi olarak bakmayın. Merkez Bankası'nın görevi para istikrarını koruyabilmek ve sağlayabilmektir. Bugüne kadar para istikrarı sağlanabildi mi? Maalesef ki sağlanamadı. Bunun sağlanamaması sonucu ne oldu? TL çok yüksek miktarlarda değer kaybetti ve bunun sonucunda da zaten Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan birçok Merkez Bankası başkanını görevden aldı. Bana göre kimisinde yanlıştı bu kararlar, kimisinde de doğruydu. Ama devletin başı olarak bu kararları verecek Cumhurbaşkanının kendisidir ve Cumhurbaşkanı bu şekilde uygun görmüştür. Şimdi bizler bu işe yatırımcı kısmından bakalım. Bizler yatırımcıyız, değil mi arkadaşlar? Hepimizin ufak tefek bir yatırımları var. Kimimizin arsa da var. Kimimiz ev alıyoruz, kimimiz dolar alıyoruz, kimimiz de altın alıyoruz. Şimdi dolar alanlar
bu devletin düşmanı mı oluyorlar? Hayır, böyle bir şey yok. Dolar almak suç mu? Böyle bir şey de yok. Dolar alanlara yorumlar yapılıyor. Yok vatan haini, yok bilmem ne. Arkadaşım, böyle bir durum mu var? Dolar almak gayet yasal bir durum. Devletin onayladığı bir durum. Devletin onayladığı bir durumda sen dolar alan kişiye bu şekilde yorum yazıyorsun. Bu kişi seni mahkemeye verse, yani bak, seni mahkemeye verse senden dünya tazminat parası alır. Bunları düşün. Dolar yatırımcısına da altın yatırımcısına da hakaret edeceğin zaman bunları göz önünde bulundur. Ve bilişim polisi denen bir polis var ve seni 5 dakikada IP numarandan da tespit ederler. Burada insanlar dünya para kaybetmişler. O senin hala da hadsiz yorumlarını çekmek zorunda kimse değil. Böyle bir şey yasak olmadığına göre insanlar da istediği şekilde yatırımını yapabilir. Benim yatırımlarım arsada. İsteyen dolarda yapar, isteyen altında yapar, isteyen de Türk lirasında yapar, isteyen faizde yapar. Kimse buna hiçbir şey diyemez. O yüzden herkes haddini bilsin arkadaşlar. Yani sizlere burada musamma gösteriyoruz diye kimse de bizim burada takipçilerimizi rahatsız edemez. Bu şekilde gördüğüm kişileri zaten engelliyorum arkadaşlar. Onlar artık hiçbir şekilde kanalımıza giriş çıkış yapamıyorlar. Evet Ersin. Erkan Taş, görüyorum ki herkes terste demiş. Herkes nasıl terste kalmasın? Bir gecede olan olay, bankaların maalesef ki kur makaslarının çok yüksek olduğu bir saat. Kimse zaten çıkış yapamadı. Herkes neyin ne olduğunu anlayana kadar zaten dolar TL kuru 12 liralar civarına inmişti bile. Mehmet Özkan, niye böyle başlık attın demiş. Böyle sorular var, dolar 1 lira olacak şeklinde. Ben de o yüzden bunu başta taşıdım. Dolar 1 lira olursa acaba Türkiye ekonomisi daha mı iyi olur şeklinde. Arkadaşlar, bizim üretimimiz yok yani. Üretimimiz var ama yetersiz bir üretimimiz var. Bizim turizm gelirimiz var. Doların 1 lira olması durumunda ülkeye gelecek turist sayısında da çok miktarda azalış olur. Bu şekilde ülkenin enerji ve gıda dışarıdan alımlarını nasıl karşılarız? Bunlara dikkat çekebilmek amacıyla bu başlığı attım. Zaten yanındaki emojiyi de görmüşsünüzdür. Evet Ersin, 10'dan almamışsın, 11'den almamışsın, 12, 13, 14 almamışsın, 16, 17. Evet arkadaşlar, yani 16'dan, 17'den, 18'den dolar alıyorsanız gerçekten çok cesaretli olmanız lazım. Yani oradan ben 15'ten sonrasına cesaret edemezdim yani. Kendim 15'ten sonrasına cesaret edemezdim. Büyük bir cesaret ister. Yalnız şöyle bir durum da var arkadaşlar. Tabii ki o aralar Sayın Cumhurbaşkanımızın devamlı faiz indirmeden bahsetmesi ve Merkez Bankası'nın da sürekli her ay faiz indirimine devam etmesi maalesef ki dolar kurunu çok çok üst seviyelere doğru taşıdı. Burada hedefler çok çok da yükseldi. Beklentiler de çok çok yükseldi. Tabii kimsenin aklında olmadığı, herkesin faiz indirimlerine odaklandığı bir durumda döviz korumalı mevduat hesabı birden çıkınca ilk etapta kimse zaten ne olduğunu anlayamadı. O panikle yukarıdan satış yapabilme fırsatı bulanlar zaten yaptı. Şu an onlar deli gibi kârdalar. Hem dolar miktarlarını arttırdılar hem de yüksek fiyattan dolarlarını bozabilme imkanı yakaladılar. Fakat şoku üzerinden atamamış, banka makaslarından dolayı, sisteme girememezlikten dolayı satış yapamayan çok sayıda arkadaşımız kaldı. İşte bu arkadaşlarımızı şimdi artık ne yapabiliriz? İleriye yönlü morallerini nasıl yüksek tutabiliriz? Bununla ilgili teknik analizlerimizi yapıyoruz. Ama üzülmeyin. Dolar kuru gerçekten hiçbir zaman gördüğü zirveyi unutmaz. Mutlaka o zirvelere tekrardan gidecektir arkadaşlar. Ama er ama geç. Ocak'ta hiçbir şey çıkmayacak. 10 milyar TL mevduata geçiş var demiş Ferdi. İzleyip göreceğiz Ferdi, bakalım.
Enflasyonun da düşmesi lazım arkadaşlar. Enflasyon ve cari açık çok önemli. Dolar kurunu çok fazla aşağıya çektiğimiz zaman tekrardan cari açığımız hortlayabilir. Cari açığı da yakinen takipteyiz. Ayrıca enflasyon, o da takipteyiz. Bakalım oralarda nasıl bir gelişme olacak. Dolar kuru bozmakla bu işler düzelmiyor. Özellikle bu işlerin düzelebilmesi için cari açık kısmı önemli. Cari açığı da azaltabilmek için maalesef ki dolar TL kurunu yüksek seviyelerde tutmamız şart. Bunu yukarıda tutmayı başaramazsak, bu dengeyi kaçırır isek bu sefer de ihracatçı zarar eder. İhracatçının zarar etmesi demek ülkeye girecek dolar miktarının daha da azalması anlamı taşıyacaktır. Fuat Okay, üretime dayanmayan hiçbir ekonomide enflasyon düşmez demiş. Bize böyle öğrettiler. Dolayısıyla bu uygulama devalüasyonu tetikler. Sonuçta dolar tekrar eski yerlere ulaşır demiş. 6 aylık süre içerisinde demiş. Fuat evet. Fuat, bir başka öğretiyi de hatırlatayım ben buradan. Sizler gerçi biliyorsunuzdur bunu. Para basma. Şu an ATM'lere gittiğiniz zaman gıcır gıcır seri numaraları arka arkaya olan TL'leri zaten birçoğunuz görüyorsunuzdur. Enflasyonun en büyük sebeplerinden biri de arkadaşlar bu para basma olayı. Çok sayıda para basar iseniz enflasyondaki yukarı yönlü maalesef artışlar kaçınılmaz olur. Bu süreci azaltabilmek için para sıkılaştırmaya gitmeniz lazım. Eğer para sıkılaştırmaya giderseniz de bu sefer vatandaşlar çok tepkili olacaktır. Vatandaşların tepkisinden de maalesef ki siyasiler çekindiği için bu tür para sıkılaştırma olaylarına girmiyorlar. Şimdi ABD'yi düşünün. ABD gibi üretimin bu kadar yüksek olduğu bir ülkede niçin enflasyon bu kadar fazla hortladı? Bunun sebebi ne olabilir? Hani diyoruz ya bazen üretim yok. Üretimin olmadığı yerde enflasyon tabii ki kaçınılmaz. Ama şimdi ABD enflasyonuna baktığımız zaman ABD'nin yüksek miktarda piyasaya dolar bastığını, yani dolar sürdüğünü ve böyle bir rezerv paranın bile, tüm dünyada geçerli olan rezerv paranın bile ülkesinde şu an itibariyle baktığımızda %6,8 enflasyon. 39 yıldır gözükmeyen bir enflasyon ABD'de gözükmeye başladı. Bunun sebebi ne olabilir? Hani hepsini, her şeyi üretime bağlıyoruz fakat ABD'de üretim çok fazla. Üretim, her konuda üretim var. Ama niye enflasyon oldu? Bunun sebebi çok basit arkadaşlar. Aslında enflasyonun en büyük sebeplerinden biri bol miktarda basılan para. Vatandaşın rahatlaması için piyasaya bol miktarda para sürülüyor. Burada yapılan hata bana göre arkadaşlar, piyasaya bu pandemi döneminde yüksek miktarda para basıldı. Fakat bu para miktarı, basılan paralar piyasaya sürüldüğü zaman bunların dağıtımında bence yanlışlık burada yapıldı. Yani en alt seviyeden yukarıya yönlü azalması gereken, yani gelir düzeyi yüksek seviyeleri yukarı yönlü çıktığı miktarı azalması gerekirken bu basılan para maalesef ki geçim derdi olan, yani aylık maaşı 1000 lira olan, 1100 lira olan insanlara veya o zamanlar asgari ücreti biliyorsunuz düşük seviyelerde, bu asgari ücrete ve emekli maaşlarından başlayın yukarıya doğru devam edin. O kesime maalesef ki bu paralar yansımadı. Bu paralar benim düşünceme göre zengini daha da zengin etti. Yani belli bir kısma bu paraların büyük miktarı bu belli bir kısım zengin tarafına aktığı için piyasada bir dengesizlik oluştu arkadaşlar. Fakir daha da fakirleşmeye başladı. Orta direk zaten ortadan kalktı. Bunu bankalara gidip o dönemde 0,69'dan krediler, 0,99 civarlarından krediler veriliyordu, hatırlarsınız. Fakat bankaya gidip, o dönem ben de bankaya gittim ev kredisi çekmek için. Fakat o fiyatlardan bana hiçbir banka ev kredisi vermedi arkadaşlar. Anca o bankayla anlaşması olan bir müteahhit bulabilirsen, o müteahhitin evini almak istersen o faizlerden bu şekilde faydalanabiliyordun. Şimdi ben böyle faiz
Belki ben oradan ev almak istemiyorum ama o faizden faydalanmak istiyorum. Bu faizden ben faydalanamıyorum. Bu da demek oluyor ki bu para belli bir kısma aktı arkadaşlar, gitti. Maalesef ki belli bir kısımda bu paradan kesinlikle faydalanamadı. O yüzden de bu paranın dengesiz olması, ayrıca Sayın Cumhurbaşkanı'nın faize karşı olması, yani faizleri arttırma yoluna ABD niye gidiyor? ABD faizleri artırıp piyasadaki fazla parayı piyasadan çekme derdinde arkadaşlar. Şimdi bizde de fazla para var ama biz faiz düşürerek maalesef ki bu piyasadaki fazla parayı çekemeyiz. Bu fazla parayı çekemediğimizden dolayı da bizdeki enflasyon yukarı yönlü, dolar da yukarı yönlü gitmeye mecbur. Bu politikamızı mutlaka değiştirmemiz şart. Bizlerin demek istediği, tabii ki faize karşıyız ama ülke durumu, ülke şartları bugün itibariyle baktığınız zaman bunları gerektiriyorsa bunların da yapılması şart arkadaşlar. Bunları yapmadığımız takdirde maalesef ki zaten üretim, bizdeki ekonomi sanayiye dayalı bir ekonomi değil. Yani sanayimiz var ama yeteri kadar ülkenin ihtiyaçlarını karşılayacak kadar değil. Çoğu yarı mamul ham maddemizi zaten dışarıdan temin ediyoruz. Bunlar için de ülkeye devamlı dolar lazım. Dolar bulabilmemiz için ihracatçıyı desteklememiz lazım. İhracatçıyı destekleyebilmemiz için gene dolar kurunu yüksek tutmamız şart. Yani bunun daha farklı bir açıklaması varsa bana bu arkadaşlar bunu yazsınlar. Dolar kurunu her aşağıya çektiğimiz ihracatçıya şu an zarar. Bu dolar kurunu belli bir seviyede tutmayı başarabilir, dengeleyebilir isek, önceki dönemlerde olduğu gibi bunun içinde dolar lazım. 128 milyar doları biliyorsunuz dolar kurunu dengeleyebilmek için tuttuk. Ama bunu da dengeleyebilmek için üretim şart. Üretim tarafı da şimdi şu an sadece bizim çiftçinin yapacağı üretim önemli. Onlar da şu an kapalı. Oradan da bir şey gelmeyecek. Yani bu gerçeklerde yani şimdi moderatörüm Hasan Bey gene beni uyardı. Ham madde sorunu, ham madde alamama konusunda sorunlar yaşıyormuş üretici kısmı. Doğrudur. Herkes şu an bir sıkıntıda. Yani ülkedeki dolar kurunu aşağı çekmekle inanın hiçbir şey değişmeyecek arkadaşlar. Önemli olan dolar kurunu belli bir seviyede stabil bir şekilde tutabilmek. Ve bunu yıllık, aylık sürelere bölebilmek. Devamlı aynı seviyede bizim gibi ülkelerin aynı seviyede dolar TL kurunu tutmaları da olumlu değil. Bunu ay ay kademeli bir şekilde yukarı yönlü yükselmesini bırakmak şeklinde değerlendirebiliriz. Uzun süre biliyorsunuz zaten dolar TL kuru stabil tutuldu. Fakat böyle patlaması da sert oluyor arkadaşlar. Biz bunu zamana yaysaydık, zaman içerisinde kademeli bir şekilde yükselmesine izin verseydik, zaten bugün bu kadar bir anda yukarı çıkan dolar TL kuru ekonomimize de bu kadar zarar vermeyecekti. O yüzden bazı şeyleri hesaplarken, düşünürken olaya siyasi bakmamak önemli arkadaşlar. Yatırımcı gözüyle bakmak, bu seviyelerin ihracatçı için yararlı mı, ithalatçı için yararlı mı? Bu seviyelerin üretim yapan, ham madde arayan üreticiler için faydalı seviyeler mi olup olmadığını hepimizin düşünmesi şart. 100 dolarım var, dışarıda ya 200 lira olmuş, ne fayda? Hiçbir faydası yok arkadaşlar. Ama stabil, dolar kurunu stabil bırakıp piyasalara müdahale etmeseydik, biz bunu aylık yükselişleri enflasyon oranında bıraksaydık, faizler doğrultusunda bıraksaydık, şu an dolar TL kurunda şu fiyatlarda 18-20 lira bile olsa dolar TL kuru bu kadar etkilenmeyecektik. Şimdi bunu bırakmamışımızın, tutmamışımızın maalesef ki acısını kötü bir şekilde tecrübe ederekten ülke olarak hep birlikte öğrenmiş durumdayız arkadaşlar. Başkan şuna cevap versene, ben çözemedim. Okan Türkeli. Başkan bir sorum olacak. Yorumunu okursan önemli bir konu. Çünkü kimse bakmıyor. Belki
bir şey fark ettim. Bir analizci olarak demiş, bu konuya açıklık getirir misiniz demiş. Okan Türkeli. Okan, sorunu bulabilirsem cevap vermeye çalışayım veya tekrardan yazarsam. Doğanay, Başkan az önce Cumhurbaşkanı açıklama yaptı demiş. Faizler daha da inecek hissi verdi. En az 200 puan indirir gibi tahminim. Buna göre dolar kuru ne kadar olur tahmini çok seviliyorsun demiş. Tokat'tan selamlar demiş. Evet, Tokat'a çok selamlar Doğanay. Evet arkadaşlar, Cumhurbaşkanımızın düşüncesi belli. Cumhurbaşkanımız faize karşı. Fakat faize karşı olan bir Cumhurbaşkanımızın bu döviz korumalı mevduat TL hesabına nasıl izin verebildiği de benim kafamda deli sorular oluşturuyor maalesef. Evet, 200 bas puan daha indirirsek olacakları görürüz arkadaşlar. Benim de zaten hedefim 300 bas puan daha Merkez Bankası'nın faizleri indireceği yönündeydi. Bunun 100 puanlık kısmı gerçekleşti. 200 puan da Ocak-Şubat ayına kalmış olabilir. Bu arada Fed'i unutmamak lazım arkadaşlar. Biliyorsunuz Fed tarafı da önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle 2022 yılında 3 faiz artışı ve 2023 yılında da 3-4 faiz artışı Fed tarafında bekleniyor. Şimdi biz faizleri indirmeye devam edelim. Bu iyi, güzel, hoş, kulağa da güzel geliyor. Şimdi faizleri indirirsek piyasadaki fazla TL miktarını nasıl geriye çekeceğiz? Bu bir soru. Şimdi bunu ekonomi okuyan ekonomist arkadaşlara soruyorum. Bunun cevabını ben bulamadım. Bunun cevabını sizler burada bulursanız ve yorumların altına yazarsanız ben çok sevinirim. Evet, şimdi bu birinci soru. Ekonominin değişmez kurallarından biri. Piyasada fazla TL miktarı olduğu sürece bizler faiz indirmeye devam eder isek enflasyon nasıl düşer? Evet, bu soruyu ben sizlere sorayım arkadaşlar. Şimdi benim bilgilerime göre böyle bir durumda enflasyon düşmez, daha da artar. Özellikle reel enflasyonun ölçümleri %58 civarlarında. TÜİ'nin enflasyonu %21 civarlarında. Bizlerin politika faizimizde %16. Aradaki fark TÜİ'ye göre 5 puan. Özel tahmin analizcilere göre de arkadaşlar kaç oluyor? 14, 40 puana yakın, 44 puana yakın. Demek ki burada bu 44 puanlık kadar piyasada bir fazla para, dolaşan bir fazla para var %44 civarında. Bu piyasadaki fazla parayı piyasadan nasıl çekeriz? Okan Türkeli mi? Evet, Okan'ın sorusu gelmiş. Hemen onu arkadaşımız Hasan Bey bize iletti. Okan, Salı sabahı 4.25 saatlerinde dolar 2 dakikalığına 3.53 seviyelerindeydi. Bundan haberin var mı acaba? Bunu kendi gözümle gördüm. İşteydim, takip ediyordum dedim. Yanlışlık var diye. Ama 2 dakikalığına. Bunda yanlışlık var Okan. Ben hiçbir grafikte böyle bir fiyat görmedim. Böyle bir fiyatı görmüş olsaydık mutlaka bu grafiklerde yansırdı. Bunu zaten kaçıramazlar. Yabancı ölçüm grafiklerinden takip ediyoruz. Burayı yansırdı. O bankanın sistemsel olarak uyguladığı bir yanlışlıktır. Okan, böyle bir şey olmaz. Olsaydı mutlaka yansırdı piyasaları. Nazmi, dünya batıyor. Biz faiz indiriyoruz. Ne alaka demiş Nazmi. Vallahi Nazmi, vallahi Cumhurbaşkanımızın bir bildiği var herhalde. Biz de bekliyoruz bakalım. Yalnız bunu böyle işkence yöntemiyle değil de Cumhurbaşkanımız birden indirseydi biz de bir görseydik daha iyi olacaktı sanki. Böyle yüz şeklinde değil de birden Cumhurbaşkanımızın kafasında herhalde %0 faiz oranı var. Birden ben faize karşıyım, bunu da istemiyorum. O yüzden tüm ülkede faizi kaldırıyorum deseydi bence daha mantıklı olurdu. Erol Karaoğlan milleti çarparak düzelir başkan demiş. Allah'ım ya. Hız delisi. Peki yine dolar kuru yükselirken enflasyon üzerine enflasyon binmez mi? Hız delisi, bak şöyle düşün. Tabii ki dolar kuru arkadaşlar üretimde
enerji giderlerinde bakın özellikle enerji maliyet giderlerinde önemli bir etkisi var. Bunun etkisi piyasalara sınırlı ama bizim maalesef ki piyasadaki bu işi fırsata çeviren kişiler bunu kendi lehlerinde kullanıyorlar. Fiyatlara günlük hatta saatlik yansıttıkları yükselişleri nedense dolar TL kuru düşüşlerinde fiyatlara yansıtmıyorlar. Buna hepiniz dikkat etmişsinizdir. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi de stokçular işte arkadaşlar. Stokçular malları stok yaptığı için ellerindeki malı üreticilere maalesef ki çıkartmıyorlar. Ne zaman ki dolar TL kuru yukarı yönlü sert çıktı, piyasada mal arayanlara bu stokçular malları satıyorlar yüksek fiyattan. Bu sefer malı alan adam ne yapıyor? Etiketlerini değiştirmek zorunda kalıyor. Etiketlerini yükseltiyor fakat dolar TL kuru bir anda düştüğü zaman bu adam şimdi üretici bakın yüksek fiyattan mallarını almış. Stokçudan almış. Stokçuda zaten mal çok. Dolar düştükçe stokçu zaten malları satmıyor. Dolarlar ne zaman primledi? Yukarıya yönlü artışa geçti. Üreticiye buradan malı veriyor. Buradan malı kilitledi mi üreticiye? Üretici yüksek fiyattan aldı mı? Aldı. Bunu üretici piyasada satmak zorunda. Piyasaya yüksek aldığı malın üzerine karını kendi de koydum arkadaşlar. Koydum. Bunu piyasaya sürdü. Şimdi bunu adamın elinde dükkanını dolduracak kadar, satış yapabilecek kadar bir mal var. Bu malı zararına mı satsın? Maalesef ki zararına satamıyor. Bu mal geri geldiği zaman da bu elindeki adam ürünlerini tüketene kadar maalesef ki piyasalardaki bu düşüşler üreticiye yansımıyor. Bunun yansımamasındaki sebep de o. Ürünler bir anda doların düşmesi, bunun ürünlere yansıması bir ay. Ama bu bir aylık zaman zarfı içerisinde de dolar TL kurunun stabil kalması o yüzden önemli arkadaşlar. Dolar stabil kalacak ki bu adamlar da önünü görebilsin. Fiyatlarda indirim yapabilsinler. Erkan Taş, bence yapılan bu hamle ülkeye zarar verdi demiş. Yaklaşık 30 milyon kişi terste kalmış. Zarar edenlerin çoğu alışveriş yapmayacak. Her şeyden kısacaklar. Muhtemelen seçime gidecekler. Gitmez iseler dolar 20 lira demiş Erkan. Erkan, Cumhurbaşkanı'nın açıklaması vardı erken seçim istemediğiyle ilgili. Muhalefet de erken seçim istiyor. Bakalım bu siyasi bir olay. Bunun sonucunda nasıl kararlar çıkacak? Seninle birlikte biz de bunu izliyoruz. Mustafa Gök, vatandaşın pazarda yaşadığı enflasyona %100 enflasyon. Vallahi Mustafa çok haklısın. Ben de pazara gittim. Pazardaki fiyatlar gerçekten uçmuş arkadaşlar. Marketlerdeki fiyatlarla hiçbir farkı kalmamış. Yiğit, iyi uykular Yiğit. Yatabilirsin artık. Kamilcan, dolar patlayacak demiş Kamilcan. Tabii herkesin düşüncesi var arkadaşlar. Kimisi dolar 1 TL olacak diyor. Kimisi dolar kaç TL olur diye soruyor. Kimisi dolar ne olur? Dolar yükselecek mi? Dolar düşecek mi diyor. Okan'da mı varmış? Evet, Okan'da o geceki resmin sizlere atarım demiş. Başkan resmi var demiş Okan. Vallahi Okan iyi olur ya, atarsan sevinirim. Twitter hesabından atabilirsin. Başkan 35 Twitter hesabına girersen oradan bana atabilirsin. Ramazan. Arkadaşlar bu arada burada bir reklam yapayım sizlere, kanalımın reklamını. YouTube'da benim tatil eğlence kanalım var. Orayı da yeni açtım. Orada güzel yerleri geziyoruz, dolaşıyoruz. Sizlere tanıtmaya çalışıyoruz. Tatil eğlence kanalıma da üye olmanızı beklerim en kısa zamanda. Evet, YouTube'a tatil eğlence diye yazarsanız orada videolarımız var. O videolarımızı da izleyip kanalımıza katkılarımızı sunabilirsiniz. Bu arada katıl butonunda 30 kişi olduk arkadaşlar. Katıl butonunda 100 kişi tamamlayabilirsek burada gene katıl butonu üzerinden katıldaki arkadaşlar için önemli videolarımız olacak arkadaşlar. Ramazan Ceylan, ben sizlere bir bilgi vereyim. Ocak ayında Türkiye'ye yatırım için Amerika'dan Elon Musk geliyor demiş. Yeni sürpriz gelişmeler olacak. Hayırlısı inşallah Türkiye için demiş.
Hayırlısı olsun. İnşallah. Tabii ki yatırımcıları bekleriz. Arkadaşlar Türkiye'nin faydasına olacak her türlü yatırımcıyı ülkemize bekleriz. Bunlar bizim için kötü şeyler değil. Bunlar bizim için iyi olaylardır. İnşallah Elon Musk da ülkemize gelir. Yatırımlarda bulunur. Selçuk Tarakçı 3 Ocak'ta dolar 18 olacak abi demiş. Hacı abi demiş. Selçuk teşekkür ederim. İnşallah hacı oluruz bir gün. Mustafa Gök böyle bir duyum var demiş. Mustafa 353. Vallahi arkadaşımızda resmi de varmış. İnşallah onu gönderebilirse. Ben böyle bir şey grafiklerde görmedim Mustafa. Belki sistemsel olarak bankadaki bir hatadan kaynaklı olarak banka kaynaklı olabilir. Yalnız o fiyatlardan zannetmiyorum ve kimse alış veya satış yapamamıştır diye düşünüyorum. Vallahi 3 lira. Allah Allah. Lütfen haftalık kapanış hangi günler hangi saatlerde oluyor? Bugün saat 1'de haftalık kapanışlar gelecek Nevzat. Bu kapanış saatlerini de anlatayım. Bunu bilmeyen de çok arkadaş var. Bakın arkadaşlar Avrupa'daki saat farkından dolayı kapanışlar gece saat 01'de. Gece saat 01 ile mesela pazartesi günü 01, ertesi gün 01, 24 saatlik zaman zarfı içerisindeki kapanışlar günlük kapanış. Haftalık kapanışlar da bir hafta zaman zarfı içerisinde olan kapanışlara bunların da gene saati gece 1'de pazar akşamı saat 1'de başlıyor. Cuma günü saat 1'de olan kapanışlara da haftalık kapanış diyoruz. Saatlik kapanışlar pazar akşamı 1'de başlıyor. Saat 2'de 1 saatlik kapanış, 2'de 3 saatlik kapanış, 3'te 3 saatlik, 4'te 4 saatlik şeklinde bu şekilde gidiyor. Bu günlüğe geldiği zaman 24 saatlik yani günlük kapanış saatleri gelmiş oluyor. O yüzden saat kapanışları bu şekilde takip ediliyor. Grafikler ve teknik analiz ile ilgilenen arkadaşlar için. Haftalık kapanışlarda haftalık kapanış, aylık kapanışlarda da ayın son günü gecesi olan kapanışlarda aylık kapanış oluyor. Okan hala devam ediyor. Okan 353 bende değil çok az kişi bunu görmüş ve farklı bir şeyler var sanırım. Başkan gören duyan vardı illa açıklık getirirsen sevinirim. Böyle bir olay olma durumu var mı? Mustafa da demin bu olaydan bahsetti ama ben böyle bir şey ilk defa duyuyorum. Duyan arkadaşlar varsa, görenler varsa yazarlarsa sevinirim arkadaşlar. Enes Özdemir merhaba demiş. ABD'de enflasyonun artması ve para basması Türkiye'deki doları nasıl etkiler demiş. Teşekkürler. Para basması ABD dolarının zayıflamasıydı. Fakat biz ABD dolarından maalesef ki farklı ayrıştık. O dönemde ABD'nin bol para basması aynı bizdeki gibi ABD dolarını çok zayıflattı. Bunu zaten dolar endeksine baktığınız zaman sizler de göreceksiniz. Ta ki ABD artık faizle ilgili FED başkanlarının ağzından kelimeler çıkmaya başladığı anda arkadaşlar ABD doları tekrardan değer kazanmaya başladı. Özellikle dolar endeksinde yapmış olduğumuz analizlerde 97'li seviyelere doğru dolar endeksinin yukarı 97 puanlar seviyesine doğru gideceğiyle ilgili yorumlarımız vardı. Burada da dolar endeksi tabii güçlendikçe yukarı yönlü gitmeye başladı. Şimdi faiz artırımları ABD'de gerçeğe dönüştüğü zaman bu maalesef ki bizim piyasalara gene kötü yansıyacaktır. Dolar TL kurunda da yukarı yönlü hareketleri tetikleyecektir şeklinde düşüncelerim var. Bu arada Rusya biliyorsunuz Rusya Başkanı Vladimir Putin Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bizler bu tip insanları dostumuz biliyorduk. Fakat Putin'in yapmış olduğu açıklamayı da buradan esefle kınıyorum. Putin'in yapmış olduğu sizler de açıklamayı zaten duymuşsunuzdur. Eğer faiz arttırmasaydık sonumuz Türkiye ekonomisi gibi olacaktı şeklinde bir yorumu vardı. Bu tamamen bizi kınayacak ve dünya ekonomilerine kötü bir şekilde yansıtacak bir açıklamadır. Bu yüzden Putin'den de bu açıklaması için bir özür bekliyoruz arkadaşlar. Başkan 35 kanalı olarak. Haftalık kapanış hangi gün? Onu cevaplamıştık. Hangi gün başkandan ümidim kalmadı bilen yazarsa sevinirim demiş.
Bunu Nevzat cevapladık, bunu duymadın mı? Haftalık kapanışlar Cuma günü. Yani bugün saat gece 1'de olan kapanış. Onlar haftalık kapanış. Ondan sonra her Cuma saat 1'de gece 1'deki kapanış haftalık kapanış oluyor. Cesur bir arkadaşımız yazmış. Yüksekten altın dolar alanlar satsın diye yapılmış müdahale. Yine geri yükselir bozmadan bekleyin demiş Cesur. Evet, Cesur arkadaşımızın da yorumu bu şekilde. 3.53'e A haber verdi demiş Mustafa. A haber verdiyse düşünmek lazım Mustafa. Bazı arkadaşlarımızın dediği gibi doları alırken A Haber'den alacaksınız. Satarken Halk TV'den satacaksınız arkadaşlar. Halk TV alakası yok. Bakın konu ciddi demiş Okan. Evet. Haber olarak verildi demiş Okan. Sonra kaldırıldı. Şu an hiçbir yerde haberi yok. Arkadaşlar ben grafik üzerinde de o fiyatları göremedim. Ben sizler için baktım bu grafiklere ama yok. Yani grafikte böyle bir olay gözükmemiş. Zaten 4 saatlik grafiğimiz de burada. Öyle bir durum olsa bu grafiklere bu yansırdı. Daha günlük bazda gene bakalım. Öyle bir seviye var mı? Mum bazında yok. Hayır yok. En fazla 10.09 seviyesi görülmüş. Bakın şuradaki mum hareketi 10.09 10 seviyeleri görülmüş. Ve bunun altında bir hareket yok. O yüzden bunlar spekülatif bir hareket. Bu hareketlerde herhangi bir olay yok arkadaşlar. Doğanay, inşaat sektörü baronları faiz indirilmesini istiyor. Devletten ne istedilerse aldılar. Buna göre faizin 1 puan altına kadar indirecek demiş Cumhurbaşkanı. Bak çok güzel bir soru sormuş Doğan arkadaşımız, Doğanay arkadaşımız. Peki inşaat sektörü Cumhurbaşkanımızdan faiz indirimi istiyor. O zaman inşaat sektörü hemen ev fiyatlarını düşürmeye başlasın arkadaşlar. Evet, onlar ev fiyatlarını yarı yarıya düşürsünler. Cumhurbaşkanımız da faizleri ona göre ayarlasın. Ben buna razıyım. Yunus Türkmen, hocam uzun vadede gümüş ne olur? Dolarla endeksli mi gider yoksa doları geçer mi? Arkadaşlar ben özellikle ons bazlı gümüş, bakın ons bazlı gümüş ve ons bazlı altın. Bu tamamen benim kendi düşüncemdir. 2022 yılında rekorlar kıracaklarına inanıyorum arkadaşlar. Ve yukarıya yönlü artık 40 dolarlar 50 dolarlar seviyesine doğru ons gümüşün hareket edeceği, ons altının da zirvesi olan 2000 dolarları kırıp 2300 dolarlara gideceği yönündeki beklentilerim mevcut. Orada da FED tarafından çok fazla altına baskı yapılıyor. Fakat bir enflasyon, dünya genelinde bir enflasyon gerçeği ve reel faiz gerçeği olduğu müddetçe özellikle dolar ve altın ve gümüşün ons bazlı çok yüksek seviyelere gidebileceği yönündeki düşüncelerim değişmedi. Suat hoş geldin. Suat sen dolarları satmıştın. Aldın mı tekrardan? Evet. Suat'ın soruları var. Okumayacağım Suat, uğraşma. Kimse daha iyi değildir demiş. Faiz artıyor demiş. Evet. Evet Suat seni es geçtim. İstanbul'a çok selam. Selçuk Tarakçı dolar 3 Ocak'ta ne olur demiş. Ben 3 Ocak'a doğru dolarda yukarı yönlü hareketin devam edeceğini düşünüyorum. Belki 13 seviyesine doğru arkadaşlar 3 Ocak'ı karşılayabiliriz diye düşünmekteyim. Harun Erdal yeni katıldım dolar ne olur demiş. Harun videoyu seyredersen iyi olur. Çok anlattık. Ama izlemeye devam et. Daha konuşuyoruz. Deniz oyun yaptılar. Şimdi de yalandan korku pompalıyorlar. TL'nin dolar karşısında değer kazanmasına hiçbir sebep yok demiş şu an için. Amerika Noel tatilinde bu arada milletvekillerini korkutup bankaların yeni ucubeleri demiş. Evet. ABD Noel tatiline bugün itibariyle giriş yaptı. Artık orada da piyasalar sığ olacaktır arkadaşlar. İşlemler de az olacaktır. Bakalım yılbaşından sonra yeni bir yıla gireceğiz. Artık bu yeni yılla birlikte yeni hesaplamaları yapacağız. Orada da
yeni fiyatlarımızı ve beklentilerimizi sizlerle birlikte paylaşacağız. Cumhurbaşkanı doları tekrar zamanı geldiğinde salıp 18'lere dış güçler saldırıyor diye seçim malzemesi yapabilir mi? Her şey mümkün demiş Hakan. Arkadaşlar siyasete takılmayın. Bakın siyasete hiç takılmayın. Sizler yatırımcısınız. Yatırımcıysanız siz paranızı düşünün. Teknik analizinize bakın. Bundan sonra neler olabilir? Onlara bakalım. Onları konuşalım. Evet. Rüzgar bulut. 10 altına düşer mi? Daha da bu dolar. Vallahi şu an için 10 altına düşmesi pek mümkün gözükmüyor. Ama düşemez de diyemeyiz. Bunun için aylık kapanışlar ve haftalık kapanışlar. Bugün itibariyle haftalık kapanışlar zaten gelecek. Yeni analiz yapacağız. Analizli videomuzda yarın zaten izleyebilirsiniz. Şunun şurasında 1,5 saat sonra piyasalarda kapanıyor. Takribi olarak bu seviyelerden piyasalarda artık kapanışlar gelir. O yüzden yarınki videomuz önemli olacak. Yarın önemli direnç ve destek noktalarını sizlerle paylaşacağım zaten. Bunları çok iyi takipte kalın. Bu yaşadığımız olaylar hepimize ders olsun. O yüzden stop bölgelerinin ne kadar önemli olduğunu bu olayla birlikte daha iyi anlamış bulunmaktayız arkadaşlar. Keşke bunu böyle bir acı tecrübeyle yaşamamış olsaydık. Evet, Burhan Arslan resmi arsa aldık demiş. Tokyo el koydu. Ev sattık. Dükkan almak için dolara girdik demiş. Dolar çakıldı. Dükkan askıda. Şimdi nerede bu Boğaz Köprüsü demiş. Eyvah. İşte o yüzden çok fazla enstrüman değiştirmeyin diyoruz arkadaşlar. Bir yerde kalıyorsanız zarardayken özellikle oradan oraya geçmeyin. Zararınız daha da fazla artar. Dolar düşmez demiş Suat. Evet, Nihat Çay durmak yok demiş. Hayırlı yayınlar demiş Nihat. Çok teşekkürler Nihat. Yiğit Kral daha uyumadı mı sen? Başkan yatırım yaparken batırım yapıyoruz hep demiş. Doları teknik olarak değerlendirirken süre olarak neye bakılıyor? 4 saatlik mi? 15 dakikalık mı? Evet, bu da güzel bir soru. Şimdi arkadaşlar Forex piyasalarında kuruşlar önemli. Orada bir kuruşlarla bile yüksek paralar kazanılabiliyor. Ama kuruşlarla yüksek paralar da kaybedilebiliyor. O yüzden Forex'te işlem yapanlar genellikle 15 dakikalıkta piyasalara bakması lazım. 15 dakikalık veya 30 dakikalık 1 saatlik zaman dilimleri. Bunlar çok kısa zaman dilimleri olduğu için anlık grafiklerde bu zaman dilimlerini kullanabilirler. Genellikle 15 dakikalık kullanırlar. Bunların 1 dakikalığını kullanmak çok profesyonellik ister. Bu 1 dakikalığı kullanabilmeniz için teknik seviyeniz çok yüksek olması lazım. Özellikle Forex'te işlem yapanlar için teknik bilginiz yoksa mutlaka bir teknik eğitim bilgisi veya dersi almanız şart. Bu tür ürünlerde yatırım yapacaksanız da mutlaka bu teknik analiz yöntemlerini öğrenip bu piyasalara girmeniz şart. Yoksa elinizdeki paranızı 1 saat içinde kaybetme olasılığınız çok fazla arkadaşlar. Bu tür kaldıraçlı sistemlerin yüksek olarak kullanıldığı piyasalarda dikkatli olmanızda fayda var arkadaşlar. Evet, Yiğit Kral uyumadım vallahi demiş. Yavuz Osman Paşa Aralık ayı enflasyonu Ocak'ta yüksek açıklanırsa gümüş ve altın TL'de artar mı? Tabii. Gram altın ve gram gümüş TL bazı dolardan da etkilendiği için arkadaşlar oradaki yükseliş gram gümüş ve gram altına da yansır. Merhaba, iyi yayınlar. 13.90'dan 1650 dolar, 14.87'den 369 dolar, 16.45'ten 550 dolar almıştım. Şu an bayağı zarardayım. 10.000 küsür. Ne yapmak lazım? Teşekkürler. 14.80, 13.90. Kademeli olarak alış yapmışsın. Prometheus. Bekleyeceksin Prometheus. Şu an bekleyeceksin. Bunlar kademeli olarak yukarı çıktığı zaman gene kademeli bir şekilde kar ettiğin parçayı çıkıp karlı bir şekilde pozisyonlarından ayrılabilirsin. Pozisyonun o kadar da kötü değil. O yüzden sıkıntı yapmana gerek yok. Bunları en kısa zamanda zaten kâra geçecektir diye düşünmekteyim. Doğanay bir şey diyor ama. Doğanay bugün 3 tane yorumumu okudun demiş. Bunu da okursan 4 olur. Sağ ol, var ol başkan demiş. Teşekkürler. Allah seni başımızdan eksik etmesin demiş Doğanay. Çok teşekkürler Doğan.
ay Allah hepinizi hiçbirimizi başımızdan eksik etmesin. Bu videomuzda zaten sizin yorumlarınıza değineceğim arkadaşlar. Çünkü sizleri dinlemek istiyorum. Sorularınızı yanıtlamak istiyorum. O yüzden sorularınızı sorun. Bu video ne kadar da uzun olsa ben sorularınızı yanıtlamaya çalışacağım. İsmail Karakuş, Tatil Eğlence kanalından yatırımlık arsa paylaşımları da yaparsanız memnun olurum. Teşekkürler. Evet İsmail, şu an kış sezonuna girdik. Mutlaka uygun yerlerde uygun arsalar, yatırımlık yerleri bulup paylaşacağım sizlere. Güzel düşünmüşsün. Evet, bu arada tekrardan Tatil Eğlence kanalına hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Mutlaka o kanala da üye olun. Hakan Eroğlu, bu zarardaki arkadaşlara az gerçekleri niye söylemiyorsunuz demiş. Umut verme bence demiş. Bu seçime kadar doların işi bitti. Bu kadar hamleyi yaptılar. Bu tutmazsa başka seçenekler devreye girecek demiş. Peki şimdi o zaman şöyle diyeyim. Bakın bu arkadaşlara umut verme diyorsun Hakan. Şimdi bu arkadaşlara ne yapabiliriz? Ellerindeki veya ceplerindeki birikimleri azalmış, birçok zarara uğramışlar. Arkadaşlara ne söyleyebiliriz? Şu an itibariyle biz teknik olarak baktığımız zaman dolar TL kuru 10 lira üzerinde durdukça daha altları şu an itibariyle gözükmüyor. Yani bir teknik olarak. Ama şunu da söyleyeyim Hakan, daha aşağılar teknik olarak kapanışlar görür isem mutlaka da paylaşırım. Benim geçmiş videolarımı zaten izliyorsan ben düşüşleri de söylerim arkadaşlar. Yani görürsem söylerim. Yükselişleri de görürsem söylerim. Bunun için hiçbir türlü çekinmem. Çünkü benim için düşüşler de bir kardır. Nasıl kar, düşüşte kar edilir mi diye arkadaşlar şimdi soruyorsunuzdur bana. Evet arkadaşlar, doların düşüşünden de kar edebilirsiniz. Yeter ki stop seviyelerine riayet edin. Bakın stop seviyelerine riayet ettiğiniz zaman doların aşağıya gelmesinden kaynaklı olarak altlardan alımlar yakalayabileceğiniz için dolar miktarınız artış gösterir. Bu da devamlı TL karşısında yukarı gitmektense aşağıya giden dolarda dolar miktarını arttırmak sizler için daha faydalı. Bu yöntemi aslında uygulayabilseniz doların yukarı çıkmasını değil daha çok aşağıya gitmesini istersiniz. Ya öyle şey olur mu diye soracaksınız. Bakın öyle şey nasıl olur size anlatayım. Stop bölgesine uydunuz. Stop bölgesinden kırılım geldi ve aşağı yönlü dolar kuru ivmelendi. 3 lira 4 lira aşağıdan dolar TL kurunu tekrardan toplamaya başladınız arkadaşlar. 100 dolarınız vardı. Bu sefer ne oldu? 140, 150, 160 dolarınız oldu. Aşağıya doğru topladınız. Dolar miktarınız arttı. Bakın burası bir kere artı. Dolar bazında artıya geçtiniz. TL bazlı nasıl artıya geçeceğiz? Bu da çok basit. Dibi gördükten sonra bu dolar TL kuru gördüğü yeri unutmaz. Bu mantığı kafanıza yerleştirin. Buradan bir de yukarıya yaptığı zaman 100 dolarlık karınız %60 artmış olarak bu sefer yukarı yönlü fiyatlanmaya başlayacak. Bu sefer de TL bazlı kâra geçeceksiniz arkadaşlar. Yani bu yatırım işi aslında o kadar korktuğunuz gibi zor bir iş değil. Ama bu işte sabırlı olmanız şart. Eğer siz saatlik ve günlük olarak etkileniyorsanız, hemen panik oluyorsanız, elinizdekini kaptırıyorsanız bu piyasadan zaten uzak durmalısınız arkadaşlar. Bu piyasaya kesinlikle bulaşmamanız lazım. Keriz silkelemesi dedikleri olaylar genellikle bu psikolojisi al-sata uygun olmayan, bu tür düşüşlere dayanıklı olmayan arkadaşları hedef alır. Bunların elindekilerini kapmaktır amaç. O yüzden sizler de çok dikkatli olacaksınız arkadaşlar. Verdiğim stratejiler çok basit. Gecenin bu saati zaten şu an kaç kişiyiz? Daha 275 kişiyiz. Bayağı arkadaşımız hala izliyor. İzleyen arkadaşlarımız için güzel bir yayın olduğunu düşünüyorum. Sonda vermiş olduğumuz özellikle dolarda aşağı yönlü hareketler nasıl kar amaçlı takip edilebilir? Bunları da anlattık. Bakın bunlar çok önemlidir arkadaşlar. Bunlar aklınızın bir kenarında dursun. Şu an hepiniz ah vah diyorsunuz çoğunuz. Ah vah diyorsunuz. Dolar düştü. Ben de çok zararlardayım diyorsunuz. İşte
siz bunları mutlaka kâra dönüştürebilirdiniz. Bu psikolojiler, bu teknik eğitimleri, teknik analizleri mutlaka alın. Alın ki aşağıya düşüşlerden de kârlı bir şekilde faydalanabilin. Bunlar önemlidir çünkü. Evet sevgili dostlarım, 1,5 saati yakın bir video oldu. Artık işe gidecek insanlar da vardır. Bizler de biraz sonra kapanışlar gelecek. Analizlerimizi yapmaya başlarız yavaş yavaş. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Katıl butonundan mutlaka katılımlarınızı bekliyorum. Bu da bizim için önemlidir. Tatil Eğlence kanalıma da hepinizi üye olmaya bekliyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.